Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün yine nefis bir Ege mezesi yapıyoruz. Ispanak kökünden zeytinyağlı bir meze. Çok lezzetli ve sağlıklı. Hadi buyurun geçelim tarifimize. Şimdi ıspanak köklerimi biraz uzun saplı ben kesiyorum. Saplarını da değerlendirmek ve kullanmak için. Kök kısımlarını güzelce bıçakla temizledim. Bütün köklerimi temizledikten sonra da 4-5 su yıkadım. En son bol sirkeli suda da bir yarım saat beklettim, duruladım, kuruladım. Şimdi köklerim hazır. Bir adet kuru soğanımız var. Kuru soğanlarımızı yarım ay şeklinde jülyen doğruyoruz. Köklerimiz büyük olduğu için soğanlarımızı da yemeklik değil, ona uyum sağlaması için yarım ay şeklinde kesiyoruz. Soğanlarımdan sonra 4 diş sarımsağım var. Üzerlerine basıyorum her zamanki gibi. İri olarak bunları da doğruyorum. Ispanağa sarımsak çok yakışıyor. Mutlaka koyun. Şimdi soğanlarımı tavama alıyorum. Çok fazla değil çünkü benim yaklaşık bir 750 gram kadar ıspanağım vardı. Onun köklerinden yaptım. Yarım kapya biberimi biraz iri olarak doğruyorum. Önce jülyen kesiyorum. Rengini kapya biberden alacak. Mutlaka koyalım ama. Şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Bütün yemeklerimizde olduğu gibi hemen soğanımızın üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyalım. Bu meze biraz yağ kaldırıyor. 4 yemek kaşığı koyalım. Sakın çekinmeyin. Hiç yağı rahatsız etmiyor. Lezzetli olsun istiyorsanız 4 yemek kaşığı en az koymalıyız. Şimdi yarım çay kaşığı kadar da tuzumu koydum. Soğanlarımı güzelce böyle bir terleteceğim. Öldüreceğim güzelce. Çok fazla karamelize etmeyeceğim. Kızarmasına gerek yok. Kavurmayacağım. Ama yumuşayıp terlemesi lazım biraz. Ondan sonra da biberlerimi ilave edeceğim. Soğanlarım yumuşadı. Hacim kaybettiler görüyorsunuz. Güzelce terlediler. Öyle karamelize olmasına, kararmasına, kızarmasına müsaade etmeden kapya biberlerimizi ilave ediyoruz. 1-2 dakikada kapya biberler şöyle birazcık hemen yumuşayana, terleyene kadar karıştırdıktan sonra da ıspanak köklerimizi koyacağız. Evet, görüyorsunuz kapya biberlerim de hacmini kaybettim. Yumuşadılar, terlediler. Dediğim gibi kızartmıyoruz. Hemen bu köklerimizi de üzerlerine yatırıyoruz. Karıştırmıyoruz da. Köklerimiz şu an gayet kalın ve gövdeli. Sadece üzerine yarım çay kaşığı koymuştum. Bir yarım çay kaşığı daha tuz. 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber atıyorum. Biraz da karabiber çekeceğim. Ispanağa ben en çok karabiberi yakıştırıyorum. Çok yakışıyor kıymaya, ıspanağa, soğana. Şöyle bolca karabiber de çektikten sonra hiç karıştırmadan, hiç su da koymadan şöyle kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Bir 5-10 dakika kontrollü olarak ama altı kısık yakmıyoruz. Ispanak köklerimizin hacim kaybetmesini ve yumuşamasını, buharla kendini salmasını bekliyoruz. Bu şekilde eğer karıştırırsak kırarız, güzel olmaz. Bir yumuşasın, sonra geliyorum. Evet, 5 dakika geçti. Görüyorsunuz hiç su koymadık. Ispanak köklerimiz hacim kaybettiler ve yumuşadılar. Şimdi nazikçe şöyle biraz karıştırabiliriz. Baharatlarını koymuştuk çünkü. Hemen bu aşamada güzelce yıkadığım bir adet limonun çok beyaz kısımlarına kaçmadan kabuklarını hemen rendeliyoruz. Beyaz kısımları acı oluyor biliyorsunuz. Ben limonun kabuklarını rendeledikten sonra yarım limonumun da suyunu ilave ediyorum. Aman Allah'ım yeme de yanında yat. Şimdi tuzuyla
limonuyla güzelce karışacak. Birazcık da çok azıcık da şeker koyacağım. Zeytinyağlılarınıza mutlaka şeker koyun. Bu kadar şeker hiçbir zararı yok. Sadece bir çay kaşığı kadar lezzetine lezzet katıyor. Şimdi biraz altını açıyorum bakın. Güzelce karıştırıyorum ama nazikçe, kırmamaya çalışarak. Hiç su koymadım, gördünüz. Sadece zeytinyağım, sebzelerden çıkan su ve limonun suyu. Su koymaya da gerek yok. Lömbür lömbür suda hiç ıspanağı öldürmemize de gerek yok. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Fokur fokur kaynadı, tekrar görüyorsunuz. Kapağımı kapatıyorum, altını kısıyorum. Sadece bir 10 dakika kadar güzelce iyice artık yumuşatıyorum. Sonra da servis edeceğiz. Pişsin, görüşelim. Evet, hiç kapağını açmadan, karıştırmadan 10 dakika kısık ateşte kendi kendine çok güzel piştiler ve yumuşadılar. Gördüğünüz gibi hiç su koymadık. Suyu da gayet yeterli. Şimdi hemen altını kapatıyorum. Biraz buhara geçsin, servis edelim. Evet, nefis bir şekilde piştiler. Şimdi şöyle başlarından gelecek şekilde ortaya, baş kısımları ortada kalacak şekilde tabağıma diziyorum. Nefis oldular, inanılmaz da güzel koktular. Bakar mısınız, normalde çöpe attığımız muhteşem, şifalı, lezzetli bir kök sebze nasıl güzel bir yemeğe dönüşecek şimdi. Ben bir bitireyim, göstereceğim size sonunda. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Nefis ıspanak köklerinden harika bir meze yaptık. İnanılmaz bir lezzeti var. Şifasından bahsetmek bile istemiyorum. Çünkü hepiniz tahmin ediyorsunuzdur. Hem limon suyu, hem limon kabuğu, hem ıspanak kökü bir araya gelince hakikaten birçok hastalığa şifa olabiliyor. Şimdi ıspanak kökleri birkaç şekilde sunuluyor. Onu da size bahsetmek istiyorum. Arzu edenler süzme yoğurttan bir yatak yapıp üzerine de koyabilirsiniz. Aynı zamanda havuçlu, pirinçli yemeğini yapabilirsiniz. En favorim, en sevdiklerimden birisi de kuzu etli nefis bir ıspanak kökü yemeği. Hepsini yapıp değerlendirebilirsiniz. Lütfen ıspanak köklerini çöpe atmayın ve değerlendirin. Bu muhteşem lezzetten ve şifasından faydalanın. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiye kadar hiç denememiş olanlar denerler ve afiyetle şifalanırlar. Bu dakikaya kadar sıkılmadan izlemiş olmanızı umuyorum. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz daha sonra yapacağım birçok tariften haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve videomu mutlaka beğenmeyi sizden rica ediyorum. YouTube algoritması dolayısıyla YouTube'da videolar izlendikten sonra beğenmek gerçekten çok önemli. Bu şekilde daha çok kişiye videolarımız gösterilmiş oluyor. Eğer ki tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız da gerçekten size minnet duyarım. Beni izlediğiniz için, o güzel yorumlarınız ve destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Afiyet olsun.